Ocean Protocol Türkiye'den herkese merhaba. Projenin Türkiye temsilciliğini üstlendiğimiz süreç boyunca videonun açıklamalar kısmından ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızdan projeyle alakalı aktif olarak Türkçe makale, video, güncel gelişme ve etkinlik paylaşımları yapıyor olacağız. Projeyi daha iyi anlamak ve yeniliklerden haberdar olmak adına sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Ocean Protokol, verilere erişme ve bunlardan para kazanma fırsatını eşitlemeyi amaçlıyor. Veri pazar yerleri bu bulmacanın çok önemli bir parçası. Ocean V3, her veri hizmetinin kendi ERC20 token'ına sahip olduğu data token'a dayanmaktadır. Bu herhangi bir ERC20 takasının bir veri pazar yeri hizmeti vereceği anlamına gelir. Data Token blog postu şunları keşfetmemizi sağladı. Data token'lar, DEX'ler, order book DEX'ler, order book JAX'ler ve daha fazlası anlamına gelebilir. Ancak yine de kullanıcılar için işi daha da kolaylaştırabiliriz. Spesifik olarak veriler için ayarlanmış pazar yerleri kullanıcılara veri yayınlama, fiyat belirleme, verileri düzenleme, verileri keşfetme, veri satın alma ve veri tüketme dahil olmak üzere tüm veri akışında yardımcı olabilir. Ocean Market Balancer tarafından desteklenen otomatik piyasa yapıcı yani AMM kullanılarak fiyatın otomatik olarak belirlenmesini destekler. Her veri varlığının kendi ERC20 data token'ı ve gaz maliyetini düşürecek bir şekilde dağıtılan kendi AMM havuzu vardır. Tüm havuzlarda herkes data token ve Ocean ekleyerek likidite sağlayabilir. Bu stake etme anlamına gelir. Çünkü stake etme ve likidite ekleme AMM'lerde eş değerdir. Bu aynı zamanda küratörlüktür. Çünkü stake miktarı veri seti kalitesinin bir temsilcisidir. Küratörler yani likidite sağlayıcılar stake ettikleri miktarla orantılı olarak işlem ücretlerinden bir kesinti alırlar. Daha fazla kazanmak için başkalarının stake yaptıkları veri havuzlarına yönlendirmeye teşvik edilirler. Yayınlama bir IDO yani ilk veri teklifi anlamına gelir. Bu veri kişisel veriler, iş verileri veya kullanıcının erişim ve haklarına sahip olduğu herhangi bir veri olabilir. Ayrıca etiketlenmiş, yapay zeka öğrenmesine yardımcı, açık bir veri de olabilir. Veri yayıncıları verileri doğrudan satarak para kazanır. İşletmeler için önceden bir maliyet sebebi olan veriler AMM fiyatını belirlediği için artık kayıtlara geçmiş bir varlık olabilir. Ocean Market'in başka avantajları da var. Web3 cüzdanınızla giriş yaparak gözetimsiz, merkezi olmayan, sansürsüz, gizliliği koruyan ve çok daha fazlasını içinde barındıran bu alana erişim sağlayın. Zamanla birçok veri pazar yeri olacağını öngörüyoruz. Ocean Market bunlardan yalnızca biri olacak. Ocean destekli her pazar yeri az önce açıkladığımız avantajlara ve ayrıca pazar yeri operatörü olarak ücret kazanmak için ek bir fırsata sahip olacak. Geliştiriciler kendi Ocean destekli pazar yerlerini şu şekilde oluşturabilirler. Ocean Market'i çatallayarak ya da Ocean araçlarını kullanarak kendi yapılarını inşa edebilirler. Ekrandaki görsel kavramsal mimariyi göstermekte. Birçok veri marketi frontend'i olmasına rağmen hepsi için ortak bir backend vardır. Frontend Ocean Market'i ve Dex Freight veya Daimler gibi bağımsız üçüncü taraf marketlerini içerir. Her frontend backend ile arayüz oluşturan Ocean.js kitaplığını kullanarak Ocean React Hooks'la tarayıcının istemci tarafında çalışır. Merkezi olmayan backend Ethereum ana ağında çalışan bir Solidity kodudur ve data tokenları, havuz kontratlarını ve on-chain metadata deposunu içerir. Bir alıcı bir frontend'de bir veri kümesi satın aldığında gelirin çoğu veri satıcısına gider. Alıcıdan elde edilen gelirin bir kısmı ücret olarak likidite sağlayıcılara, pazar yeri operatörüne ve topluluğa gider. Motivasyon. Ocean üzerinde çalıştığımız yıllar boyunca en çok tekrarlanan sorulardan biri şudur: verileri nasıl fiyatlandırabilirim? Bu harika bir soru ve gerçek bir problem, ancak kusursuz bir cevabı yok. Bu zorluğu aşmanın yollarını kapsamlı bir şekilde düşündük. Vardığımız ilk sonuç veriyi fiyatlandırmanın zor olduğu yönündeydi. Bununla birlikte fiyat otomatik olarak belirlenebilirse çok büyük bir değere sahip olacaktır. Fiyatlandırma yaklaşımları. Verilerin otomatik olarak nasıl fiyatlandırılacağı konusunda gerçek bir çaba harcamaya değer. Emir defterleri, açık artırmalar ve otomatik piyasa yapıcılar bazı olasılıklardır. Her birini gözden geçirelim. Emir defterlerinde bir satışın gerçekleşmesi için teklifler ve gerçek zamanlı eşleşme gereklidir. Yani isteklerin çakışması ihtimalini doğurur. Bu data tokenlar gibi küçük miktarlı ancak çok satılan varlıklar için mümkün değildir. Data tokenlar ancak yeterli sayıda alıcıya ve likiditeye sahip olduklarında faydalıdırlar.
Açık artırmalar bir saat veya gün gibi bir zaman aralığında gerçekleşir. Bu yöntem bir başlangıç fiyatının belirlenmesi için iyidir, ancak varlıkların geri kalan ömrü için dinamik bir fiyatın belirlenmesini sağlayamaz. EMM'ler biraz önce bahsettiğimiz emir defterlerinin veya açık artırmaların dezavantajları olmadan otomatik fiyat keşfi sağlar. EMM bir varlığın ilk fiyatının belirlenmesi, kullanım ömrü boyunca fiyatının belirlenmesi için kullanılabilir. EMM'ler isteklerin çakışmasını engeller. EMM her zaman almaya ve satmaya hazır bir robot gibi düşünülebilir. Ocean'ın Data Token çerçevesi insanların az önceki yaklaşımlardan herhangi birini kullanarak veri alışverişi yapmasını olanak sağlayabilir. Bununla birlikte en umut verici yaklaşımın kullanımını kolaylaştırmak için çaba harcamaya değer. Az önceki analizden anlaşılacağı üzere en umut verici yaklaşım EMM'lerdir. Yani onlara odaklanıyoruz. Belirli bir EMM havuzunda belirli bir data token ve ETH, DAI veya Ocean gibi daha yerleşik bir başka token bulunur. Uygun bir varsayılan olarak Ocean'a sahip olmak, Ocean'a olan talebi artırmaya yardımcı olur ve bu da uzun vadeli sürdürülebilirliğe yardımcı olur. Kısacası data token, Ocean havuzlarına odaklanıyoruz. EMM'ler verinin fiyatını otomatik olarak belirler. Ocean, EMM tabanlı bir veri marketinde Ocean daha fazla data token'la değiştirildiğinden bir data token'ın fiyatı daha fazla data token satın alındıkça yükselir ve data token Ocean için değiştirildiğinde ise data token satıldıkça azalır. EMM seçenekleri. Gelişmekte olan Ethereum DeFi alanı birçok yüksek kaliteli seçenek sunar. Banker bunlardan ilki. Uniswap'in de düşük gaz maliyetleri vardır. Balancer ise havuzdaki jetonlar arasında eşit olmayan ağırlık dağıtımına izin verir. Ocean Market için bir EMM aracına odaklanmayı seçtik. Balancer. Bunun birkaç nedeni vardı. İlk olarak Balancer, çoğu EMM'in aksine tek bir jeton aracılığıyla likidite eklemeye izin verir. Bu şu şekilde yardımcı olur. Yeni bir data token havuzu yayınlandığında ilk başta yalnızca yayıncının data tokenları vardır. Diğer kişilerin likidite eklemesi için data token almalarına gerek kalmadan Ocean jetonları eklemeleri yeterli oluyor. İşte Balancer bunun gerçekleşmesine izin verir. İkincisi, Balancer yayıncıların likidite yükünü hafifletir. Dengeleyici, bir havuzdaki jetonlar arasında eşit olmayan ağırlıklara benzersiz şekilde izin verir. Bu %90 data token ve %10 Ocean ağırlığa sahip havuzların oluşmasına imkan sağlar. 50'ye 50 havuzuyla karşılaştırıldığında bir veri yayıncısının aynı ilk veri belirteci fiyatı için yalnızca Ocean likiditesinin 5'te 1'ini sağlaması yeterli olur. Üçüncüsü, gelecek için Balancer likiditeyi kendi kendine sürdürmek ve geçici kayıpları önlemek için ağırlıkları dinamik olarak değiştirme imkanı verir. Balancer'ın varsayılan dağıtımı havuzları dağıtmak için yüksek gaz maliyetlerine sahiptir. Bu sorunu şu şekilde aştık. Ocean'da Balancer fabrika ve havuz sözleşmeleri gaz maliyetlerini azaltmak için ERC 1167 proxy modelini kullanacak şekilde özelleştirilmiştir. Tüm bunlar Balancer V2'nin erken bir sürümü olarak görülebilir. Faydalar. İşte Balancer Ocean EMM veri marketleri için sunduğu bazı avantajlar. Birincisi, tartışıldığı gibi otomatik fiyat keşfidir. Ardından havuz bu data token'ın dağıtıldığı ilk marketse bunu veri varlığının likiditeyi başlatmak için kullandığı ilk veri teklifi IDO olarak kabul edebiliriz. Son olarak EMM merkezi olmayan ve gözetimsiz bir yapıdır. Videonun ilerleyen bölümlerinde IDO'lar ve market avantajları hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. EMM'ler için likidite sağlanması gereklidir. Likidite, havuzdaki data tokenların ve Ocean'ın toplamıdır. Herkes istediği havuza likidite ekleyebilir. Havuzdaki likidite ne kadar yüksek olursa bir satın alma olduğundaki slipaj, yani fiyattaki değişiklik o kadar düşük olur. Likidite sağlarken fiyat sinyalleri veriye özgü veya piyasaya eşdeğerdir. Bu da marketi gerçek kılar. Bir likidite sağlayıcısı stake yapar. Çünkü stake etmenin likidite provizyonuna katkısı eşdeğerdir. Bunun anlamı Ocean stake etme bir data token Ocean havuzuna likidite etme eylemidir. Ayrıca likidite miktarı veri varlığının kalitesini de temsil ettiği için bir likidite sağlayıcı küratörlük de yapıyor. Bunun da anlamı Ocean veri küratörlüğü bir data token Ocean havuzuna likidite ekleme, kaldırma eylemidir. Likidite sağlayıcılar hisseleriyle orantılı olarak işlem ücretlerinden bir kesinti alır. Aynı zamanda küratör olduklarından bu onların en değerli veri varlığını seçmeye teşvik edildiği anlamına gelir. Çünkü bunu yapmak onlara en fazla ücreti kazandıracaktır. Bu aynı zamanda küratörlerin daha çok ücret kazanmak için başkalarını da kendi stake ettikleri veri havuzuna yönlendirmeye teşvik edildiği anlamına gelmekte. Ek olarak bu, gerçek kalite sinyallerine sahip olduğu anlamına gelir. Çünkü stake eden likidite oluşturarak havuza gerçek bir katkı sağlar. Aşılması gereken zorluklar.
Web3 sürdürülebilirlik döngüsü, Ocean protokol üzerindeki uygulamasıyla birlikte diğer tüm Web3 projelerinin uzun vadeli büyümesi için bir sistem tasarımını tanımlar. Ağın ekosistemi büyütmeye devam etmek ve topluluk projelerini finanse etmek için kullanılan geliri toplaması önemli bir husustur. Aynı zamanda her bir pazar yerinin, özellikle üçüncü taraf pazar yerlerinin bireysel büyümelerini sağlamak için gelir elde edebilmesini istiyoruz. Son olarak insanların veri EMM'leri için likidite sağlamasını değerli kılmalıyız. Ücretlerin açıklanması. Ücretler 3 grupta toplanır. Ocean topluluğu, pazar yerleri yani tüketim tarafı ve likidite sağlayıcıları. Ocean topluluğu. Bu grupta ücretler ekiplerin araçlar geliştirmesi, uygulamalar oluşturması, ekosistem sınırlarını genişletmesi ve daha fazlası için Ocean DAO'ya gidiyor. Küçük bir kısmı ise Ocean yakılması için kullanılır. Bu ücretler bir veri varlığının tüketilmesi yoluyla toplanır. Pazar yerleri. Bu grupta ücretler tüketim tarafındaki işlevsellik için mevcut pazar yerlerine gider. Ocean Market'te bu ücretler bir veri varlığını tüketme eyleminde toplanır ve Ocean topluluğuna giden ağ geliri olarak kabul edilir. Pazar yerleri verileri kendi başına satarak ek gelir sağlayabilirler. Ayrıca likidite sağlayıcı olarak alım-satım işlemlerinden bir kesinti elde edilebilir. Birlikte ele alındığında bu ücretler zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilen gerçek veri pazarı işletmelerine yardımcı olur. Likidite sağlayıcıları, data token alımlarında belirlenen işlem ücretlerini elde ederler. Bu ücret havuz yaratıcısı tarafından belirlenir. Ocean varsayılan olan %0.1 oranında bir ücret sağlarken, likidite sağlayıcılar daha fazla ücret kazanmak için başkalarını kendi stake ettikleri havuzlara yönlendirmeye teşvik edilirler. Bu sebeple EMM'ler biraz merkezi olmayan bağlı kuruluş programları gibi çalışır. Topluluk ücreti ve pazar yeri tüketici taraf ücreti data token şablonunda sabit %0.1 olacak şekilde kodlanmıştır. Likidite sağlayıcı ücreti Ocean Market'te genellikle sağlayıcı olan havuz yaratıcısı tarafından belirlenir. Varsayılan olarak %0.1'dir. Bu sebeple toplam ücret varsayılan olarak %0.1 likidite sağlayıcılara, %0.1 pazar yeri ve %0.1 topluluk olmak üzere toplam %0.3'tür. Bu bedeller rant çıkarımını önlemek için düşüktür ve Uniswap'in %0.3'lük ücretine eşittir. Ocean stake ederek Ocean topluluğuna giden ücretler Ocean için Web3 sürdürülebilirlik döngüsü uygulamasının bir parçasıdır. Kapsayıcı işlevsellik. Bir pazar yerinin temel işlevi belirli varlıklar için alıcıları satıcılara bağlamaktır. Varlıkları keşfedilebilir kılmak ve ilgilenilen bir varlığı satın alınabilir, satılabilir konumda barındırmak bunun en temelinde yatar. Daha sorunsuz kullanıcı akışı için Ocean Market bitişik işlevleri destekler. Varlığın ilk etapta yayınlanması ve tüketilmesi. Sıradaki başlıklarla oluş sırasına göre bu eylemleri ele alacağız. Veri seti yayınlama. Kullanıcı yani yayıncı Publish butonuna tıkladığında buraya gelir. Başlık ve açıklama dahil olmak üzere meta verileri doldurmaya başlar. Yayıncı daha sonra veri varlığının nerede bulunabileceğine dair URL'yi sağlar. Bu URL şifrelenmiş biçimde zincir üzerinde depolanır. Bir alıcı ilgili data token'ı tükettiğinde bu URL'nin şifresi çözülür. Veri varlığı statik bir dosya yani indirilebilir veya compute to data için bir veri paketi olabilir. Yayıncı daha sonra fiyat bilgilerini doldurur. Fiyat sabit veya dinamik olabilir. Sabit fiyat. Ekrandaki görüntü bir Ocean karşılığında veri setini satan sabit fiyatlı bir varlığı göstermektedir. Bu seçeneğin tercih edilmesiyle Ocean'ı bir yöne ve data token'u diğer yöne aktaran basit bir akıllı sözleşme kullanıma alınacaktır. Dinamik fiyat. Ekrandaki görüntü dinamik fiyat seçeneğinin nasıl göründüğünü gösteriyor. Bu seçenek tercih edildiğinde Balancer AMM kullanılacaktır. Havuz ağırlığının Ocean için %10 ve data token için %90 olduğuna dikkat edin. Bu bahsedildiği üzere 50'ye 50 bir havuzdan 5 kat daha az Ocean likiditesi gerektirir. Kullanıcı yani yayıncı tüm işlemleri tamamlayıp Publish düğmesine bastığında Ocean Market şu blok zincir işlemlerini başlatır. Yeni bir ERC20 data token sözleşmesi oluşturmak için Ocean Data Token fabrikasını kullan, zincir üzerinde meta veriyi yayınla, yeni bir Ocean Data Token havuzu oluşturmak için Ocean Balancer AMM fabrikasını kullan, Ocean ve data token'ı oluşturulan yeni havuza bağla ve ilk likiditeyi ekle. Havuzu herkese açık hale getirerek işlemi sonlandır. Likidite ekle, kaldır. Data token bir AMM havuzuna sahipse herhangi bir kullanıcı likidite olarak data token veya Ocean'ı ekleyip kaldırabilir. Bu daha önce de bahsettiğimiz üzere Ocean stake'i ve küratörlüğüdür. Keşif. Ocean Market binlerce veri varlığına sahip olacak. Bu sebeple veri varlıkları küçük miktarlı ancak çok satılan dağıtık varlıklar olacak. Böylesine çeşitli bir pazar yerinde keşif hissi harika olmak zorunda. Bunu desteklemenin 3 tamamlayıcı yolu var. Tarama, arama ve filtreleme. Ocean bu özelliklerin hepsini destekliyor. Ekrandaki görüntüde bir arama sonucu örneği gösterilmektedir. Ayrıca fiyata göre filtreleme seçenekleri de görüntüde yer alıyor.
Veri seti al ve sat. Bunu yapmak için bir alıcı Ocean Market'e gelir ve cüzdanını bağlar. Cüzdanında yeterli miktarda Ocean olması gereklidir. Ekrandaki görselde sağda bir Buy butonu var. Alıcı Buy butonuna tıklar ve sonra MetaMask açılır ve alıcıdan Ocean Data Token'larını 1.0 Data Token'la takas etmek için bir işlemi onaylamasını ister. Alıcı onaylar ve takas zincir üzerinde gerçekleşir. Artık alıcının cüzdanında 1.0 Data Token var. Veri setini tüket. Bunu yapmak için bir data token sahibi Ocean Market'e gelir ve cüzdanını bağlar. Sahip olduğu varlıkla uygun alt sayfaya gider, meta verilerini sayfada görüntüleyebilir, ardından sağdaki Use butonuna tıklayarak veri setini tüketirler. Sistemin göndereceği istemler izlenerek indirilebilir veri içeriğine erişilebilir ya da elde ettiği veriyi Compute to Data sistemine ekleyerek daha fazlasını elde edebilirler. Geliştirici araçları. Ocean Market yalnızca bir veri pazar yeridir. Zaman içerisinde binlerce veri pazar yerini öngörüyoruz ve geliştiricilerin kendi pazar yerlerini oluşturmalarını kolaylaştırarak süreci hızlandırmak için çalışıyoruz. Önceki bölüm ilk pazar yerini ve grafiksel kullanıcı deneyimini tanımlarken bu bölüm sonrasında geliştirilecek diğer pazar yerleriyle ilgili olup geliştirici deneyimini vurgulayacağız. Ocean.js veya PY kitaplıklarını kullanarak birazdan sıralayacaklarımızın her biri bir 3 satır JS veya PY kodundan ibarettir. Bir veri varlığı oluşturmak, EMM marketi oluşturmak, likidite eklemek veya kaldırmak, data token satın almak veya satmak, bir veri varlığı tüketmek için data token kullanmak. Kütüphaneler Ocean akıllı sözleşmelerine arayüz oluşturur. Ocean Provider veri varlıklarını ve Ocean Aquarius'u sağlamak ve zincir üzerinde veri depolamaya, meta verileri sorgulamaya yardımcı olmak için bir destek aracıdır. Bu araçlar yerinde kullanıldığında bir geliştiricinin Ocean tabanlı bir veri pazarı oluşturmasının iki ana yolu vardır. Ocean Market'i çatallamak veya Ocean araçlarını daha aktif kullanarak kendi marketinizi oluşturmak. Farklılaşma. İşte Ocean Market çatallanmasının farklılaşabileceği bazı yollar. Belirli bir konuya odaklanma. Örneğin Ocean tabanlı Dex Freight veri pazarı lojistik sektörüne odaklanır. Diğer konular arasında sağlık, hareketlilik ve DeFi bulunur. Özel verilere odaklanma. Compute to Data algoritmalarının küratörlüğüne yönelik özelliklere sahip Ocean bilgi işlem verisine odaklanan bir pazar yeri. Farklılaştırılabilir ücret yapısı. Ocean Market'te bir satın alma gerçekleştiğinde varsayılan olarak bedelin %0.1'i likidite sağlayıcılara gider. Değiştirilebilir seçenekler şunlardır: pazar yeri operatörünün kesinti alması, yönlendirenlerin kesinti alması, likidite sağlayıcıların daha yüksek ücret alması ve sabit bir ücretin alınması. Orijinal fiyatlandırma mekanizması. Telif hakları, English, Dutch, Channel müzayedeleri veya Bowie ve Dinwiddie tahvilleri gibi gelir paylaşımı anlaşmaları dahil olmak üzere birçok fiyat bulma mekanizması mümkündür. Farklı ödeme araçları. Ocean Market, Ocean'ı baz alır. Ancak diğer marketler DAI ve ETH gibi fiyat para birimlerini kullanabilir. Aragon Cord veya Kleros kullanılarak merkezi olmayan arabuluculuk çözümleri. Farklı balancer ağırlıklandırma şemaları. Örneğin 90-10 ağırlıklarının zamanla 50-50'ye kaymasını sağlayabiliriz. Farklı DEX'ler. Ocean Market şu anda daha düşük gaz maliyetleri için dengeleyici EMM'ler kullanıyor. Üçüncü taraf pazar yerleri orijinal balancer dağıtımını Uniswap, Banker, Kyber veya diğerlerini kullanabilir. Bir girişimci veya geliştiriciyseniz Ocean veri pazar yerlerini şu avantajlarla oluşturmanıza yardımcı olur. Birlikte çalışabilirlik. Alınıp satılan veri varlıkları daha geniş Ethereum ekosistemiyle uyumlu Ethereum ana ağındaki ERC20 tokenlarıdır. Giriş yapmanıza gerek yok. Kullanıcılar sadece Web3 cüzdanlarını bağlayarak ağ üzerinde aktif olabilir. Takip edilmeden ve merkezsiz. Hiçbir merkezi aracı data tokenları kontrol etmez. Sansürsüz ve esnek. Varsayılan olarak kişisel tanımlayıcı özellikleri ne olursa olsun herkes pazarda aynı koşullarla işlem yapabilir veya veri düzenlemeleri ve KYC'yi karşılamak için whitelist seçeneği kullanılabilir. Mahremiyeti korurken özel verileri satın alın ve satın. Ocean Compute to Data kullanarak. Veriler bulunduğu yeri terk etmez. Verilere bir fiyatlandırma primi verebilen verileri özel yapma seçeneği sunar. Kaynak. Satıcılar ve alıcılar satın alma işlemlerinin denetlenebilirliğinden yararlanır. Örneğin Etherscan. Para kazanma. Pazar yerinde satışlardan komisyon alma seçeneği vardır. Bu, kendilerini sürdürebilen ve zaman içinde büyüyebilen veri pazarı işletmelerinin oluşturulabilmesini sağlamaya yardımcı olur. IDO'lar. Data tokenlar veri varlıkları için para kazanma ve pazarlama avantajları olan ilk veri tekliflerine yani IDO'lara sahip olma fırsatı sunar. Bir sonraki bölümde IDO'lar hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz. EMM havuzları ise şu ek faydaları sağlar. Otomatik fiyat keşfi. Havuzda likidite olarak Ocean ve data tokenlar bulunur. Data token fiyatı daha fazla data token satıldıkça artar.
Küratörlük eşittir stake eşittir likidite tedariği. Bir veri setinin kalitesi için otantik sinyaller eşittir Ocean stake edilen miktarı. İşlem ücretleri likidite sağlayıcılar yani küratörler yani stake edenler için. Referans likidite sağlayıcılar işlem ücreti aldıkları havuzlara yönlendirmeye teşvik edilir. Bir IDO'da insanlar diğer token varlıklarının lansmanı için kullanılan aynı araçları kullanarak veri varlıklarını başlatabilir. Bu bölüm geçmişte kullanılan araçların kısa bir tarihini verir ve bu araçları verilerle ilişkilendirir. 2017 yılında hem daha iyi hem daha kötü bir sistem olarak ilk para arzı teklifi yani ICO dalgası ortaya çıktı. Token dağıtımları, pazarlama ve yasal düzenlemelerin mekaniğinin tasarlanması için büyük çaba sarf edildi. O dönemden çok şey öğrenildi ve bu öğrenme devam ediyor. İşte o zamandan beri getirilen bazı yenilikler. Vitalik Buterin bağış toplama çabalarını merkezden uzaklaştırmak için DAO teknolojisinden yararlanan DAICO'ları önerdi. Fabian Vogelstiller yatırımcılara risklerini en aza indirgemek için fonlarını çekme yeteneğini veren tersine ICO'ları önerdi. Binance ve diğer merkezi borsalar sabit fiyatlı bir token satışı ve hemen ardından borsada işlem gören ilk borsa teklifleri sunar. UMA ve diğerleri belirteçleri için ilk pazar olarak bir AMM kullanarak ilk merkeziyetsiz borsa tekliflerini gerçekleştirdi. Balancer'ın likidite ön yükleme havuzları birkaç ay içinde jetonun daha fazlasını yavaşça serbest bırakırken aynı anda havuzdaki ağırlığını artırarak bunu iyileştirmeyi sağladı. Unisox ve Karma DAO'nun her biri bağlama eğrisi artı AMM kombinasyonuna sahiptir. Bağlanma eğrisi basılan her tokenla fiyatın arttığı birincil bir pazar görevi görür. AMM ise ikincil bir pazar görevi görür. YFI ve Bitcoin'in hiçbir teklifi yoktu. Bunun yerine sisteme değer katmak için iş yapmaları karşılığında tokenlar kullanıcılara dağıtıldı. Felsefe madeni paraların basılı değil kazanılır olmasıydı. Bu arada Ocean DAO'nun küratörlüğünde Ocean'ın çoğunluğu da bu şekilde dağıtılıyor. IDO bu tekniklerden herhangi birini kullanabilir. Pragmatik bir başlangıç noktası bir AMM aracılığıyla ilk DEX teklifidir. Bu basit ve data tokenlar gibi küçük miktarlarda çokça bulunan ürünler için çok uygundur. İdeal olarak bu tür veri belirteçlerini başlatmayı kolaylaştıran bir yazılım var. Biz buna IDO Launchpad diyoruz. Ocean Market data token yayınlamayı ve aynı anda bir Balancer AMM oluşturmayı kolaylaştırır. Bu sebeple Ocean Market ilk IDO Launchpad'tir. Gelecekte istediğimiz başlıklardan diğer IDO varyantlarını ve diğer yenilikleri öngörüyoruz. Hırslı ekipler tarafından oluşturulan daha fazla IDO Launchpad'i görmeyi umuyoruz. Bu videoda veriler için açık kaynaklı bir topluluk pazarı olan Ocean Market'i tanıttık. Ocean Market, otomatik fiyat keşfi için Balancer AMM'i kullanır. Her veri varlığı bir Ocean Data Token havuzudur. Ocean'ı stake etmek, likidite sağlamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda otantik sinyalleme ile bir küratörlük eylemidir. Likidite sağlayıcılar yani küratörler işlem ücreti alırlar ve bu sebeple yüksek kaliteli varlıklar üzerinde pay sahibi olmaya ve tavsiyelerde bulunmaya teşvik edilirler. Sürdürülebilirlik için ücretler Ocean topluluğuna ve pazar yeri operatörüne gider. Ocean Market'in sadece bir tanesi olacağı binlerce veri marketini öngörüyoruz. Her Ocean destekli pazar yerinin birçok avantajı vardır. Otomatik fiyat keşfi, Web3 cüzdan aracılığıyla oturum açma, gözetimsiz, merkezi olmayan, sansürsüz, mahremiyeti koruyan ilk veri teklifleri. Ocean bunları oluşturmayı kolaylaştırıyor. Geliştiriciler Ocean Market'i çatallayabilir ve Ocean araçlarını kullanarak kendi marketlerini oluşturabilir. Bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen hepsini bilgi olarak kabul edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.